Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugün ilk olarak malumunuz belki haberiniz vardır, bayağı sosyal medyada gündem oldu. Suriye hükümeti, yeni Suriye hükümeti ülkelere uygulanacak olan vize politikalarını dün duyurdu. Resmi belgeler tabi sosyal medyada farklı yerlerde farklı yazılarda karşımıza çıktı. Şimdi bugün özellikle ilk konu başlığımızda uzadıya bu mevzuyu ele almak isteyeceğim. Çünkü bu mevzu gerçekten de çok önemli. Yani nasıl önemli? Bir ülkenin vize politikaları hangi ülkeyle nasıl ilişkiler kurduğu yönünde çok güzel ipuçları verir. Farklı ülkelerin bakın böyle resmi Dışişleri Bakanlığı'nın sitelerine, orada hangi ülkeyle araları iyi ise o ülkelerin giriş çıkışına yönelik, vatandaşlarına yönelik daha böyle kolaylık sağlanır. Bu herkes tarafından kabul edildi değil mi? Tamam, şimdi mevzuya başlayalım. Önden bir info verdim, hepiniz tahmin ettiniz. Biraz doluyum bu mevzuda. Yeni Suriye hükümeti, kıymetli dostlar, görmüş olacağınız üzere vize verilen ülkeleri 10 farklı gruba ayırmıştı. Özellikle de şimdi ilk grupta giriş vizesi gerekmiyordu ve 6 ay boyunca da kalabiliyorlardı Suriye'de. Hangi ülkeler onlar? İşte Ürdün, Lübnan, Malezya, Moritanya. Tamam, işte maddi durumu iyi olmayan ülkeler. Bunu geçtik. Burayı ben tartışmayacağım. Mevzunun ben bu kısmında değilim. Hemen devamında grup 2. Grup 2'ye geldiğimizde işte bizim memleket burada. Grup 2'de Kuveyt, Katar, Türkiye, Suudi Arabistan yer almaktaydı. Ne denilmiş? İşte 3 aylık vize veriyorum ben size. 150 doları ödüyorsun ve 3 kez gir çık yapabiliyorsun. 150 dolar rakamını gördük. Şimdi ben güncel kura baktım. 5452 TL. 5452 TL'yi Suriye'ye girmek isteyen bir Türk vatandaşı yeni Suriye yönetimine veriyor direkt. Daha sonrasında 3 kere de giriş çıkış yapma hakkınız oluyor 90 gün boyunca. Mevzunun burasını anladık değil mi? Hemen devamında baktığımız zaman diğer ülkelerin fiyatlandırmalarını görmeseydik aslında derdik ki olabilir, işte paraya ihtiyaçları var falan. Paraya olan ihtiyaçlarına birazdan geleceğim ama kıymetli dostlar, listeyi bir gördüm. Liste gerçekten işler acısıydı. Suriye'nin yeni yönetimi öyle bir vize politikası geliştirmiş ki nereden bakarsanız bakın tam anlamıyla bir saçmalık. Şimdi örnek veriyorum sizlere, ülkelerin kalacağı gün ve ödeyeceği ücretleri aktaracağım. Hazır mısınız? Mesela örnek veriyorum. İlk şimdi Rusya'dan başlamayayım çünkü oraya bayağı doluyum. Kıymetli dostlar, ilk olarak mesela Mısır. Yeni Suriye yönetimi tüm Arap ülkelere 90 günlük vizeyi veriyor. Fakat farklı fiyatlarla. Örnek veriyorum. Mısır vatandaşıysanız 90 gün ben Suriye'de kalacağım diyorsanız 150 doları ödüyorsunuz. Tekrar bir işiniz mi çıktı? Bir gün bile kalsanız tekrar geriye döndüğünde tekrar 150 dolar ödemek zorunda Mısır vatandaşları falan. Devamında Birleşik Arap Emirlikleri de yine 90 günlük Arap ülkesi olduğundan dolayı veriyor vizeyi. 250 dolar veriyor. İşte o da yine 2 gün bile kalsa geri döndüğünde tekrar 150 dolar verecek ama Türkiye'nin bulunmuş olduğu grup 2'de 3 kere gir çık yapma hakkınız var 150 dolarla. Aslında buradan şu anlam çıkabiliyor. Evet, Ahmet Şara yönetimi Türkiye'ye karşı hep zorluk mu çıkartmış? Hayır, zorluk çıkartmamış bazı konularda. Ne mesela? Ahmet Şara açık ne demiş biliyor musunuz? Ben sizlere diyeyim kıymetli dostlar. Ya Türkiye'deki kardeşlerimiz, eğer ki Suriye'ye gelmek istiyorsanız gezmek amacıyla falan, ne bileyim Halep'i, Şam'ı görmek istiyorsanız boşuna hiç zahmet etmeyin. Yani öyle bir fiyatlandırma var. Ama ve lakin yok efendim, ben işte Gaziantep'te, Mardin'de, Urfa'da yaşayan bir tüccarım. Benim ticaretimde elimde zengindir. Ben Suriye'ye yatırım yapacağım. Bundan dolayı sürekli gir çık yaparım. Suriye'de ne zaman olup olmadığım belli olmaz diyorsanız gel sonuna kadar, kapılarım sana açık demiş. Yani Suriye gezmek isteyen Türkiye vatandaşlarına Ahmet Şara açık bir şekilde kapıları kapatmış. 5452 TL nedir yani? Bana soracak olsanız ben gitmem. 5452 TL'yi vermem 150 dolara. 5452 TL'yi sadece Suriye vizesi için vereceğime giderim yani. Zaten uçak bileti hepsinde var. Yayan gitmeyeceğiz sonuçta Suriye'ye. Giderim Azerbaycan'a, giderim Bosna Hersek'e. Oralarda bizim atalarımızın yadigarı. Baktığınız zaman ben kendi adıma konuşuyorum. Ama ve lakin örnek veriyorum yani bizim hakkımız değil miydi Suriye'yi bir 2-3 günlüğüne gezip görmek? Ya sıkıntı şurada. Bize sadece 3 aylık veriyor. 150 dolar. Ya kardeşim, Suriye'yi gezmek isteyen adam 3-5 gün orada dursa, 2 Halep, Şam yapsa zaten keyfi yerine gelir. Bizim atalarımızın oradaki eserlerini görse zaten keyfi yerine gelir bu adamların. Sen niye bu adamlara sadece 3 aylık vize veriyorsun? Ver mesela başka birine, örnek veriyorum, alın. Kıymetli dostlar, Azerbaycan 40 dolara 15 gün boyunca Suriye'de bulunabiliyor. Mesela Türkiye'de denilebilirdi ki abi siz de işte 30 dolara 15 gün boyunca bulunabilirsiniz. Türkiye'de öyle bir şey yok. Direkt 3 aylık veriyor 150 dolar. Devamında ikinci faulleri mesela Kıbrıs Cumhuriyeti yazmışlar resmi belgeye. Kıbrıs Cumhuriyeti ne demek ya?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adı falan yok. Orayı tüm işte Kıbrıs Cumhuriyeti olarak almışlar. Eğer ki Kıbrıs Cumhuriyeti'nden sözle gidiyorsanız Suriye'ye yine 15 gün kalacaksınız, 40 dolar ödeyeceksiniz. Yani baktığınız zaman 2 haftalık bir Suriye gezisi planladığında Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından daha avantajlı bir konuma geçiyorlar. Ama dediğim gibi uzun süre kalacağım, ticaret yapıyorum, gir çık yaparım diyorsanız o zaman tamam, eyvallah. Türkiye yani Grup 2 en avantajlı konumda. Ama sıkıntı şu ki Suriye ile Türkiye arasında hani çok özel bir bağ vardı. Denilmekte işte ya Kaan, yapma etme ya, işte Suriye hükümetinin paraya ihtiyacı var. Vallahi kıymetli dostlar, ben bunları keşke demez olaydım ama yani insan şu rakamları açıklarken keşke milletin ağzına laf vermeselerdi. Zaten milleti birbirine düşürmeye çalışan bir ton yaratık var. Adam hiç Suriye'yi ömründe belki gezmeyecek. Bugün sabah bir bakıyorum işte yapacağınız buydu. Dayı senin Suriye'ye gitmek gibi hayalin, amacın hiçbir zaman olmadı ki. Benim üzüldüğüm kişiler kimler biliyor musunuz? Ya şöyle çoluğu çocuğu ve arkadaşları toplayıp özellikle de ben bir gidelim Akil Dağı'na, bir gidelim Elbap'ta neler yaşandı. Orada DAEŞ'le mücadele ederken Bülent Binbaşımızın onlarca şehidi var Akil Tepesi'nde. Ben gidip bir dua etmeyi çok isterdim. Veya Suriye'nin birçok noktasında şehitlerimiz vardı. O noktada bir bakalım, nerede Türk bayrağı dalgalanıyor, halk nasıl, halkın nabzını bir yoklayalım. Çok isterdim ama şu an mevcut koşullarda yani Suriye hükümeti eğer gezecekseniz gelme diyor. Öyle Şam Emevi Camii'nde namazlar falan hayal gerçekten de. 5452 liraya ben veririm Kaan, çok abartıyorsun, az para diyen varsa da lafım tabii ki de onlara değil. Ama gidecekseniz 5452 TL'yi hemen böyle havalimanında çat alıyorlar. Orası da ayrı bir mevzu. Garibi de şudur. Şimdi mesela örnek veriyorum. Rus vatandaşları 25 dolara işte Suriye'de gezebilir, tozabilir. Şimdi şunu diyeceğim ben. Yahu sanki sanırsınız İdlib'de tepelerine bomba yağdıran ülke Rusya değildi. Bir de şöyle bir mevzu var mesela. Amerika veyahut da başka ülkelerde Avrupa Birliği'nde durum ne? Onlara nasıl bir vize politikası uygulamışlar? Kıymetli dostlar, ABD ve diğer batılı ülkeler için vize ücreti 125 dolarla 300 dolar arasında değişiyor. Devamında mesela hani dedim ya, Türkiye 3 kez gir çık yapmasına rağmen 150 dolar ödüyor diye. Başka ülkelerden gelen adamlar eğer ki 3 kez gir çık yapsa ne kadar ödeyecek? Şimdi Türkiye'nin avantajı olduğu durumlara bakalım mesela. Eğer ki Avrupa Birliği vatandaşları işte İngiltere, cart curt 3 kere Türkiye gibi gir çık yaparsa 375 dolar ödemek zorunda. Devamında ABD vatandaşları aynı işlemi yaparsa onlar da 900 dolar ödemek zorundaymış. Benim garibime giden mevzu şu. Esad döneminde Türkiye vizesiz gir çık yapabiliyordu ya. Saçmalığa bakar mısınız? Yani eğer ki Suriye'de devrim gerçekleşmemiş olsaydı, Esad halen başta olsaydı, siz bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yani gitmeniz tabii ki de pek önerilmezdi ama Suriye'yi bir görelim edelim dediğinizde 90 günlük vizesiz seyahat yapıyordunuz. Şimdi devamında gelelim benim çözüm önerime. Hani denilmekte ya kardeşim işte yargısız infaz yapma. Suriye'de para lazım, işte fiyat yüksek olsun ki kaçakçılık yapılması falan. Kaçakçılık mevzusunda olan şunu diyeyim ben. Fiyatlandırmayla kaçakçılığın ne alakası var? Yani fiyat yüksek olunca kaçakçılık azalacak. Kaçakçılık hiçbir koşulda olmamalı. İki tarafın da sorumluluğu. Kaçak kimse giremez. Zaten başımıza ne geldiyse kaçaktan gelmedi mi? Yani bu konu bir kere bir geçelim bunu. Devamında işte paraya ihtiyacı var. Türk vatandaşları da zaten çok ticaret yapacak Suriye'de. Bir zahmet de veriversinler. Ya ben Suriye ticaret yapacaklar için zaten bu vize evet güzel diyorum. Ama gezmeye gidecek adam, kültürel bir birikim yok mu orada bizim? Onu görmeye gidecek adam veya bizim orada mekanların nur cennet olsun, şehitlerimiz yok mu? Onlara bir Fatiha okuyacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına niye bu zorluk çıkartıldı? Yani benim demek istediğim şey şu. Eğer ki Ahmet Şara hükümetinin paraya ihtiyacı varsa Ahmet Şara yönetimi gitsin, tüm petrol kuyularını, tüm Suriye'nin o para kazandıran zenginliklerini elinde bulunduran YPG PKK'ya yiyorsa operasyon düzenlesin. Yani gidip de faturayı Türkiye'ye çıkartmasın. Amerika'ya bir şey diyemiyorlar operasyon yapma etme deyince. Gidiyorlar faturayı Türkiye vatandaşlarına çıkartmak istersen ben burada işte çılgına dönüyorum. Geçtiğimiz günlerde bilmem doğrudur yanlıştır. Kimsenin günahını almayayım ama neymiş işte YPG PKK'nın kontrolünde olan bölgelerden doğalgaz mı petrol anlaşması mı ne imzalamış yeni Suriye yönetimi? Ne anlaşması imzalıyorsunuz siz onlarla ya? Tanıyor musunuz? Veyahut da zaten hani bu saçma sapan yapmış oldukları diplomatik adımlar benim çok gerçekten de sinirime dokunmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum yönetimini ağırlamışlar. Ya sen önce bir Ersin Tatar'ı bir ağırla ya.
Yani Ersin Tatar ben eminim ki çağrılsa veyahut da imkanı olsa adam koştur koştur gider. Yani benim sinirimi bozan hususlar bu şekilde. Tamamen kendi görüşlerim, katılırsınız katılmazsınız. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ilk orucunu Suriye Şam'da açacağı söylenmekte. Emevi Camii'ne falan ziyaret gerçekleştirecekmiş. Yine bu da söylentiler arasındaydı. Umarız ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Suriye ziyaretinde bu mevzu detaylıca bir yatırılır. Çünkü gerçekten de hani açık açık Ahmet Şar'a gezmeye gelmeyin, ticaret yapacaksanız gelin diyor. Kardeşim gezmeye gelmeyin dediğin yer zaten hani Türkiye'nin sayesinde kazanılan bir yer. Bunu herkes bilmekte. Bizim atalarımızın yadigarını görmeye hakkımız yok mu? Dediğim gibi 5450 TL'yi verip de ben Suriye'yi gezmem. Giderim Bosna Hersek'e, Balkanlara, ne bileyim Arnavutluğa veyahut da Azerbaycan'a giderim yani. Veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hiç gitmedim. Orayı gezerim yani. Düşündüğünüz zaman ben şahsen böyle yapardım. Kimse yani yönlendirmiş gibi olmayayım ama benim kişisel görüşlerim bu şekilde. Paraya ihtiyacım varsa arkadaş git o petrol kuyularını bir al. Anladınız mı? Yani benim demek istediğim şey buydu diyorum ve hemen devamında. Şimdi ikinci konu başlığımıza kusura bakmayın. Birazcık hani sizlere aslında içimi döktüm ama ikinci konu başlığımızda çok güzel bir savunma sanayi haberiyle sizlerin karşısında olacağım. Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam dediğimizde Selçuk Bayraktar anılırdı. Selçuk Bayraktar'ın bu başarısının arkasında olan Bayraktar TB2 SİHA'da efsanevi bir yapay zeka güncellemesine gidildi. Bugün Baykar resmi X hesabından duyurmuştu. Yenilenen Bayraktar TB2'nin özelliklerine çok ama çok şaşıracaksınız ve ayrıca Bayraktar TB2 cengaverimiz çok önemli işlere hazırlanmaktaymış. Detaylar bir karşımıza gelsin. Görmüş olacağınız üzere yapay zeka ve turbo motor gücüyle karşınızda yeni Bayraktar TB2 TAI. Kıymetli dostlar tabi yenilenen versiyonda neler mevcutmuş? Turbo motor, öncelikle onu belirteyim. Devamında yeni aerodinamik o da var. 3 gelişmiş yapay zeka bilgisayarı ve hızı da ciddi manada artırıldı artık Bayraktar TB2'nin 300 kilometreye yakın olduğu belirtilmekte. Artırılmış azami kalkış ve faydalı yük ağırlığı. Tabii ki şimdi motor güçlenince kaldıracağı yükler de doğal olarak arttı ve altını çiziyorum maksimum irtifada çok ciddi bir artış var ve hatta yenilenen Bayraktar TB2 irtifa rekorunu da kırmış oldu. Bayraktar TB2'nin 30.000 fit tırmanış yapıyor ve 25 dakika içerisinde. Bu gerçekten de bulunmaz bir nimetti. Bazılarınızın kafasından geçmiştir. Şimdi envanteri sayıyorum. Bir tane yeni Bayraktar TB2 güncel, otonom, yapay zekalı ve devamında bir kanada Sungur, diğer kanata bir başka Sungur. Ne oluyor bu sefer? Bayraktar TB2 karşınıza bir it dalaşı canavar olarak çıktı mı? Dogfight yapacak ya kerata. Yanlış duymadınız, 300 kilometre hıza ulaştı. Daha öncesinde hatırlarsanız Teknofest'lerde falan görmüşsünüzdür. Pır 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 uçardı yani 180-200 kilometre falandı. Bu sefer 300 kilometre bambaşka bir hız. Ve ayrıca turbo motor desteğiyle hani art yakıcı açarlar ya Kızıl Elma'da falan. Bu aslında turbo, hani vardır ya turbolu araba hani az yakar çok kaçar mantığı. Aslında aynı şey bizzat bunda da geçerli. Turbo devreye girince itiş gücü daha da artacak ve aslında Bayraktar TB2 hava görevlerinde daha aktif bir şekilde kullanılacak Allah nasip ederse. Yani Sungur'da takıldıktan sonra Bayraktar TB2'ye düşünsenize Türkiye hava sahasını belki de artık hani şu an F-16'larımız kalkıyor. Artık yavaş yavaş tabii ki de çelik kubbenin devreye girmesiyle birlikte Allah'ıma şükürler olsun ki F-16'ların yakıt derdi, bakım derdinden kurtuluyoruz. Çünkü niye? Daha öncesinde bizim doğru düzgün hava savunma sistemlerimiz olmadığından dolayı yıllardır biz F-16'larla hava sahamızı korurduk. Artık tabii ki de çelik kubbe hem bir koruyacak, devamında da Bayraktar TB2 örnek veriyorum, havada bir şeyler mi algılandı? Bunlar falan tam helikopter düşmanı veyahut da insan savar aracı böyle küçük çaplı kamikazelerin tam bir düşmanı olacak bu Bayraktar TB2'nin yeni versiyonu. Yani Bayraktar TB2'ler de sınırda artık böyle tin 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 uçacak. Baktı bir risk mi var? Hemen 3'ten 2'ye çektiğiyle turboyu açacak. Hemen böyle it dalaşına da girebilecek. Bunlar özellikle de Adalar Denizi bölgesinde elimizi çok rahatlatacak adımlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Selçuk Bayraktar yine harıl harıl çalışmaya kısacası devam ediyor. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak için gitti. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde Sultan II. Abdülhamit'in mirası olan Nurul Hamidiye Camii'ni bu şekilde ziyaret etmişti. Ziyaret gerçekten de çok sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Zaten oradaki o Afrikalı çocuklarla bakanımızın yakın diyaloğu hani sanki Sultan Abdülhamit gitmiş de orada o camiyi ziyaret ediyormuş gibi bir his uyandırdı bende. Devamında görmüş olacağınız üzere hat da boyadı Hakan Fidan. Birazcık
reis dışarı taşırdı ama pek de önemli değil. Sonuçta ama ilk denemeye göre bence başarılı bir iş çıkartmıştı Dışişleri Bakanımız. Görmüş olacağınız üzere adam çok candan, içten, hani bir basın toplantısında görseniz Hakan Fidan'ı veya ne bileyim NATO zirvesinde baya sert birisi sanırsınız ama görmüş olacağınız üzere Afrika'da nasıl da adam kendinden geçmiş. Güzel görüntülerdi. Seviyoruz be bu adamı ve selam diyorum ve hemen devamında kıymetli dostlar tabii Ukrayna, Rusya, Zelenski, Trump, Putin gerilim yine tam gaz devam ediyor. Son olarak da ABD ve Ukrayna Washington'ın Kiev'e sağladığı askeri yardımlar karşılığında Ukrayna'daki madenler üzerinde haklar kazanacağı bir anlaşmaya bugün imza atabilirmiş. Yani Elon Musk da mesela bu süreçte işin içine girdi. Elon Musk açık açık eğer ki bize 400-500 milyar dolar değerindeki madenleri vermezsen Ukrayna Kiev yönetimi olarak ben sahadaki Starlink kullanımını kapatıyorum dedi. Starlink dediğimiz şey özellikle Ukrayna askerleri için çok ama çok önemli. Ukrayna askerleri dronları da hatta hani Starlink'ten kontrol ediyorlar. Starlink desteğe giderse Ukrayna zaten sahada çok büyük bir çöküş yaşayacak. Yani artık ellerindeki tüm kozu kullandılar. Zaten Trump'ın Zelenski'ye demediği kalmadı. Ruslar bile şaşkın. Nasıl bir Trump, nasıl bir ABD başkanı? Yani kıymetli dostlar tabiri caizse artık Ukrayna'da beyaz bayrakları sallamaya başladı diyebiliriz. Zaten hani demiştim Türkiye ne yapabilir? Sen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın şemsiyesinin altına girdin de biz zamanında çok dedik. Belki de dediğim gibi bundan 3 yıl önce İstanbul'da barış görüşmelerinde bir şeyler imzalasaydı yalandan da olsa Zelenski belki bugün Ukrayna çok daha verimli bir şekilde bu anlaşmalarla karşı karşıya kalmadan yoluna devam edecekti. Hem elindeki madenlerden oldu hem on binlerce kayıp verdi. Ülkenin anahtarı da gitti ABD'de. Yani ne kazandı Ukrayna gerçekten de anlamak çok zor diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.